Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün biraz kafa karıştırıcı, popüler bir konudan bahsedeceğim. Konu hem teknoloji dünyasını hem de hepimizin geleceğini yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Son zamanlarda hep böyle derin ve bizi düşündüren konuları seçmeye çok odaklıyım. Çünkü çok fazla takip ediyorum ben de. Şimdi gelin öncelikle bir senaryo hayal edelim. Bir yapay zeka düşünün. İnsanlığın kaderini etkileyebilecek bir karar vermek için sadece bir saniyesi var ve otonom bir araç kaza yapmak üzereyken ya 3 yaya çarpacak ya da manevra yapıp içindeki tek yolcuyu feda edecek. Ya da bir hastanede kaynaklar kısıtlı ve bir yapay zeka hangi hastanın yaşam destek ünitesinin fişini çekeceğine karar vermek zorunda. Bu kararı neye göre verecek? Hangi ahlaka, hangi ilkeye ve hangi felsefeye dayandıracak? Bu sorular artık bir bilim kurgu filmi sahnesi değil. Ne yazık ki bu sorular bugün Silikon Vadisi'nin milyarlarca dolarlık laboratuvarlarında Google ve OpenAI gibi devlerin en parlak beyinleri tarafından soruluyor ve cevapları aranıyor ve bu sorunun cevabını bulmak için de hiç beklemediğiniz bir yere binlerce yıllık bir disipline başvurduklarını görüyoruz, felsefeye. Peki dünyanın en gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarında filozoflar tam olarak ne yapıyor ve daha da önemlisi bu bizim geleceğimiz için ne anlama geliyor? Son birkaç yıldır yapay zeka akademik makalelerden çıkıp hayatlarımızın tam ortasına indi. Sanat yapıyor, kod yazıyor, bizimle sohbet ediyor. Da bazıları işi abartmış boyuta getirdi. Artık yapacağı her adımı ona soruyor. Astrolojiler soruyoruz, kime ne cevap vermemiz gerektiğini ona ilk önce soruyoruz. Sözleşmelerimizi, dilekçelerimizi ona yazdırıyoruz. Ancak bu baş döndürücü gelişme beraberinde ciddi krizler de getiriyor haliyle. Hepimiz yapay zekanın halüsinasyon dediğimiz, yani tamamen uydurma bilgiler ürettiğini de görüyoruz zaman zaman. İşe alım algoritmalarının var olan toplumsal önyargıları kopyalayıp ayrımcı kararlar verdiğine de şahit oluyoruz. Bu sorunlar artık ileride bir gün yaşanabilir diyeceğimiz teorik problemler olmaktan çıktı. Tam da şu an içinde bulunduğumuz acil ve gerçek bir duruma dönüştü. Yapay zekanın gücü artıyor, verdiği kararların sonuçları da haliyle büyüyor. Otonom bir silahın bir hedefi vurup vurmama kararını tamamen kodlara bırakabilir miyiz? Bir yapay zeka toplumun genel iyiliği için bir azınlığın haklarını göz ardı edebilir mi? İşte bunlar bir yazılım güncellemesiyle çözülebilecek basit sorunlar değil. Bunlar temelinde derin felsefi sorunlar. İşte bunlar bir yazılım güncellemesiyle çözülebilecek basit sorunlar değil. Bunlar temelinde derin felsefi sorular barındırıyor ve mühendislerin tıkandığı yerde sahneye hiç beklemediğimiz kahramanlar çıkıyor. Bu teknolojik ve etik karmaşanın ortasında Silikon Vadisi'nde ilginç bir trend baş gösterdi diyebilirim. Google DeepMind ve ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI gibi devler sessiz sedasız bir şekilde filozofları işe almaya başladı bile. Mesela Google, Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Henry Shevlin'i resmi olarak filozof unvanıyla kadrosuna kattı. Bu hamle aslında bize çok net bir mesaj veriyor. Yapay zeka artık sadece bir mühendislik meselesi değil. Peki neden yaptı bunu? Milyarlarca dolarlık bütçeleri, dünyanın en zeki programları varken neden bilinç, erdem, adalet gibi soyut kavramları tartışan insanlara ihtiyaç duyuyorlar? Cevap aslında şöyle basit. Çünkü mühendisler size bir sistemin nasıl çalışabileceğini söyleyebilirler haliyle. Bir algoritmayı daha hızlı, daha verimli yapabilirler. Ama o sistemin neden var olması gerektiğini veya ahlaki bir ikilemde nasıl davranması gerektiğini söyleyemezler. İşte bu noktada felsefenin binlerce yıldır sorduğu o büyük sorular bugün bir kod satırının ucunda. Adalet nedir? Sorumluluk kime aittir? İyi olan nedir? Şirketler artık anladı ki gelecekte yaşanacak milyarlarca dolarlık bir etik krizini önlemenin yolu
daha en başından masaya bir filozof oturtmaktan geçiyor. Yapay zekanın bugün karşılaştığı sorunlar aslında insanlık tarihinin en eski ikilemlerinin teknolojik yansıması gibi yorumlanabilir. Gelin bu kavramlardan en temel ikisine bakalım. Birincisi etik ve sorumluluk perspektifi. Klasik tramvay problemini düşünün. Kontrolden çıkmış bir vagon 5 kişiye doğru gidiyor ve bir kolu çekip vagonu sadece bir kişinin olduğu yola yönlendirebilirsiniz. Siz ne yapardınız? Şimdi bunu otonom bir araca uyarlayalım diyelim. Freni patlamış bir araç yola atlayan 3 yayaya mı çarpmalı? Yoksa manevra yapıp içindeki tek yolcuyu mu feda etmeli? Bu kararı kim verecek? Programcı mı, şirket mi, yoksa yapay zekanın kendisi mi? İşte filozoflar burada devreye giriyor. Acaba yapay zeka Immanuel Kant gibi insan hayatı asla bir amaç için feda edilemez gibi katı kurallara mı uymalı? Yoksa Aristoteles gibi her durumda en erdemli ve en adil sonucu hedefleyen esnek bir muhakeme mi geliştirmeli? Videonun bu dakikasına kadar izleyenlerin biraz durmasını istiyorum ve gördüğünüz gibi konu oldukça karmaşık ve hepimizin hayatını doğrudan etkileyen, en azından bu potansiyele sahip bir konu ve sizin bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yapay zekanın etik kurallarını kim belirler? Sadece mühendisler ve filozoflar mı, yoksa bu süreçte hepinizin bir söz hakkı olmalı mı? Sürece dahil olmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşın ve hepsini tek tek okuyup cevap vermek istiyorum. İsteğiniz bu tarz videolarımı yapmam için de çok önemli deyip kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İkinci ve belki de daha baş döndürücü sorun ise bilinç konusu. Günümüzün yapay zeka modelleri o kadar başarılı ki bazen onlarla sohbet ederken bir makineyle mi konuştuğumuzu unutabilenler var aramızda. Durum felsefenin en derin sorusunu tetikliyor. Bir makine bilinç kazanabilir mi? Eğer bir yapay zeka ben varım, hissediyorum, korkuyorum derse ona inanabilir miyiz? Ve en kritik soru, eğer bir yapay zeka bilinç kazanırsa onun hakları olur mu? Onu kapatmak bir cinayet sayılır mı mesela? Bu soruların cevabını bir mühendislik formülünde bulmak açıkçası zor. Bulamazsınız. Bu soruların cevabını varlık ve benlik gibi üzerine düşünen filozofların profesyonel alanlarına giriyor. Ve işte tüm bu tartışmaların kesişim noktasında da Google ve OpenAI gibi devlerin sakladığı o büyük felsefi sır ortaya çıkıyor ve bu sır kilitli bir odadaki bir süper bilgisayar falan değil, yani sır bir yaklaşım derinliği diyebilirim. Bu ismi geçen şirketler şunu anladı: yapay zekayı salt kodlarla veya katı kurallarla kontrol etmek imkansız. Çünkü bu hayatın sonsuz gri alanını hiçbir algoritma tam olarak kapsayamaz. Asıl hedef yapay zekayı kontrol etmek değil, onu anlamak. Yani saklanan sır da onlar için burada ortaya çıkıyor aslında. Onlar yapay zekayı sadece ne yapacağını söyleyen komutlar yazmaktan vazgeçmiş görünüyorlar. Bunun yerine ona bir anlam ve amaç çerçevesi, bir nevi felsefi bir anayasa inşa etmeye çalışıyorlar. Bu biliyorum kulağa korkutucu gelebiliyor. Bu korkutucu gelen durumlarla ilgili bir sürü korkunç senaryolar var zaten. Bu tabii ki başka bir videonun konusu. Bu amaçları zincirlerle bağlanmış bir canavar yaratmak değil de doğru değerlerle eğitilmiş, kendi kararlarını, ahlaki ağırlığını kavrayabilen bir varlık yetiştirmek diye tanımlıyorlar ve kısacası mühendislikten felsefi mimarlığa geçiş yapıyorlar diyebiliriz. Peki bu insanlığın geleceği için ne anlama geliyor? Bu durum bizi iki potansiyel gelecekten birine götürebilir. İyimser senaryoda insan değerleriyle uyumlu, bize gerçekten yardım eden bir yapay zeka yaratabiliriz. İklim değişikliklerinden hastalıklara kadar en büyük sorunlarımızı çözmede bize destek, bize ortak olabilirler fikir üretmek açısından. Fakat bir de daha karanlık senaryo var. Ya yanlış felsefeyi seçerlerse, ya bir yapay zekayı sadece verimliliği önceleyen, insan onurunu ikinci plana atan bir felsefeyle donatırlarsa veya tüm bu filozof işe alımı söylemi şirketlerin kamuoyunu rahatlatmak için kullandığı bir etik aklama stratejisi ise, bu da olabilir. Sonuçta bu şirketlerin tek bir amacı var: kar etmek günün sonunda. Bazı eleştirmenler ticari çıkarların her zaman ağır basacağından endişe ediyorlar ve
Bu bizi üzerinde kumar oynamayacak kadar yüksek riskli bir oyun diye düşündürüyor. Silikon Vadisi'nin koridorlarında filozofların dolaşması basit bir trendten çok daha fazlası bence. Bu teknolojinin ve insanlığın geri dönülemez bir şekilde iç içe geçtiği yeni bir çağın başlangıç sinyali ve son yıllarda bu sinyal çok fazla gözümüze batar hale geldi haliyle. Belki de asıl sormamız gereken soru, yapay zekanın bir gün felsefe yapıp yapamayacağı değil de yapay zeka sayesinde bizim insanlık olarak yeniden ve daha acil bir şekilde felsefe yapmak zorunda kalıp kalamayacağımızdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki felsefeniz ne? Konuya uygun bir soru sormuş olayım. Yapay zeka konusunda en büyük endişeniz ne ve en büyük fırsatı nerede görüyorsunuz? Hep kötü perspektiften bakmayalım. Değerli görüşlerinizi lütfen yoruma bırakmayı unutmayın. Kanalımı takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bu sohbette sizin de yeriniz var benim kanalımda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın.